Hiç kendini kaybolmuş gibi hissettin mi? Dikkat dağınıklığın mı var? Geçmişe göre küçük şeylerden daha mı az zevk alıyorsun? Elinde telefonun, saatlerce sosyal medyada yukarı mı kaydırıyorsun? Bunun sebebini öğrenmek ister misin? Kalk hadi. Sana dopaminden bahsedeyim. Herkesin diline pelesenk olmuş bir terim. Dopamin. Ben dopamini çok seviyorum. Dopamin detoksu kavramından da nefret ediyorum. Dopamin ödül ve zevkle ilgili süreçleri düzenlemede yer alan bir hormon diye bir tanım duymuş olabilirsiniz. Sosyal medyada tanımlanan şekli bu. Lakin tam olarak öyle değil. Bu eksik bir tanım. Çünkü sadece zevki ve ödülü kontrol etmiyor. Evrimsel açıdan baktığımızda beynimiz, hayatta kalmamızı sağlayacak şeyler yaptığımızda bizi ödüllendiriyor. Seks yaptığımızda çok iyi hissederiz. Çünkü beynimiz ürediğimizi düşünür. O yağlı, şeker dolu hamburgerin tadını çok seviyorsun. Çünkü seni uzun süre tok tutacağına inanıyorsun. Beynimiz neyin iyi olduğunu değil, neyin güzel olduğunu biliyor. Bu yüzden fast food, kola ya da sosyal medyada kaydırmalara asla doyamıyoruz. Dopamin bağımlılığı dediğimiz şey de tam bu. Beynimizin bizi sürekli ödüllendirme arzusunun bizi yanlış yollara sürüklemesi. Hoşlandığımız şeylere aşırı düşkünlük geliştirmemiz. Şimdi zevki bir tarafa bırakalım ve dopamin tanımlamamızı öyle yapalım. Dopamin, biz bir davranışı tekrar yapalım diye beynimizin salgıladığı bir hormon. Dopamin bizi zevk almayacağımız davranışlara da yönlendirebilir. Baran, zevk almadığım şeyi neden yapayım diye sorabilirsin. Mesela 10 el oyun attın, hepsini kaybettin. Bundan zevk almadın. Sonraki gün yine aynı oyunu oynuyorsun. Sosyal medyada 6 saat, 7 saat nedenini bilmeden yukarıya kaydırdın. Peki gerçekten 6 saatini yukarı kaydırmakla geçirmek istedin mi? Tatildeyken şöyle bir şey diyen birisini duydun mu hiç? Ah keşke şu an evde olsaydım da hiç düşünmeden yukarıya kaydırsaydım. Telefonunuza gelen bir mesajın ya da Instagram'daki o kırmızı kalbin sizi neden bu kadar mutlu ettiğini düşündünüz mü? Bu sadece bildirim değil mi? Bu basit bildirim beyninizde ufak bir mutluluk patlaması yaşanmasına sebep oluyor. Bu mutluluk patlamasının adı da dopamin. Şimdi ben bu dopaminin pençesine nasıl düştüm? 10. sınıftayken Tumblr'da büyük bir takipçi kitlesine sahiptim. Bir süre paylaşım yapmadım ve takipçi sayımın azaldığını gördüm. Bu beni tarif edilemez bir boşluğa sürükledi. O zaman hayatıma Instagram ve Twitter'ın girmesiyle habire bildirim bombardımanına tutuluyordum. Odaklanma yeteneğimi kaybettim. Eskiden saatlerce kitap okuyabiliyorken şimdi bir sayfadan diğer sayfaya geçtiğimde bir önceki sayfada yazan şeyi unutuyordum. Bu arada dopamin bağımlılığı sosyal medyayla sınırlı değil. Mesela şans oyunları. Şans oyunları bayağı zevkli olabilir. Ama şans oyunlarının içine aşırı düşersen hayatın kayabilir. Bir kadeh şarabın insan vücuduna faydası var. Ama fazla tüketimi bayağı zararlı. Aynı şekilde sosyal medya kullanımı da gayet eğlenceli olabilir. Ama aşırıya kaçarsak dopamin sistemimizin dengesini bayağı bozar. Sola dosis facit venenum. Yani her şey zehirdir ama önemli olan dozdur. Şimdi bu dozu tutturamayıp kendilerindeki dopamin dengesini işte bilgisayar oyunları, sigara, alkol, kumar, pornografi gibi şeylerle bozan insanlar anlık hazzın kurbanı oluyorlar. Uzun vadeyi düşünmüyorlar ve ertelenmiş hazzı asla hayatlarına sokmuyorlar. Ertelenmiş haz ne olabilir? Mesela diyet yapıp 6 ay sonra kilo almış olmak veya kilo vermiş olmak. İşte spora yazılıp 8 ay boyunca sürekli olarak spor yapıp hayalindeki vücuda ulaşmak. Sana iş yerinde bir sene sonra faydası olacak bir sertifika almak. Çetrefilli yollardan geçip bir müzik aleti çalmayı öğrenmek. Ahir zaman hızlı temposunda maalesef anlık hazın cazibesine kapılıyoruz. Bir mesajın anında yanıtlanmasını bekliyoruz, bir filmi 3 tıkla izlemek istiyoruz. Ancak kalbimizi derinden etkileyen şeyler genelde zaman ve emek ister. Bir kitabın satırlar arasında kaybolmak, bir projenin zorluklarını aşmak, yeni bir dilde ilk cümlemizi söylemek. Hocam peki otobüs bekliyorum şöyle mi söyleniyor? Ich warte auf die Busse. Ne oldu? İşte bu anlar hayatımızın gerçek zenginlikleridir. Anlık tatmin belki sizi bir gün, bir saat, bir saniye mutlu eder. Ama ruhumuzu gerçekten besleyen şeyler daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Hayat denen bu yolculukta da kalbimizi gerçekten çarptıran şeylere doğru yönelmeliyiz. Peki dopamini vücudumuzdan nasıl atacağız? Dopamini vücudumuzdan atmak diye bir şey yok. Parkinson hastalığı neden olur mesela biliyor musunuz? Beynin belli bir yerindeki dopaminerjik nöronlar yok olduğunda Parkinson hastası oluyorsun.
Yani neymiş? Dopamini vücudumuzdan atmaya çalışmıyoruz. Çünkü dopamin davranışlarımızı, öğrenmemizi, motivasyonlarımızı, dikkatimizi, uykumuzu, cinsel dürtülerimizi, ruh halimizi ve dişi bireylerin süt salgılamasını belirleyen etkenlerden biri. Şimdi dopamin detoksu kavramından neden nefret ediyorum? Çünkü dopaminden bahsederken detoks kelimesini bence kullanamayız. Çünkü detoks kelimesi detoksifikasyon kelimesinden geliyor. Bu da detoxification kelimesinden geliyor. Anlamıysa zehirlerden ve toksinlerden arındırma. Dopamin bir zehir değil. Dopamin bir toksin değil. Dopamin çok gerekli bir hormon. Şimdi videoları görüyorum. 24 saat dopamin detoksu yaptım ve dopamin seviyelerim normale döndü. Bro. Dopamin detoksunun dopamin seviyeleriyle fazla bir alakası yok. Dopamin reseptörleriyle alakası var. Buraya edit falan koymayacağım. Buraya dikkatli dinleyin. Beynimizin şöyle müthiş bir özelliği var. Umumi bir tuvalete girdiniz, leş gibi kokuyor. 30 saniye sonra kokuya alışıyorsunuz. Dışarıdan gelen uyarıcının etkisini beynimiz azaltarak bize hissettiriyor. Ya da mesela şu an bu şapkayı taktım ve şapkayı hissediyorum. Böyle konuşmaya devam edersem şapkayı hissetmemeye başlayacağım. Yani uyarıcının etkisini hissedişim azalacak. Şimdi bu dopamin reseptörlerinde de böyle bir mantık var. 1 Ocak'ta yeni müthiş bir bilgisayar oyunu oynamaya başladım diyelim. Aşırı zevk alıyorsun. 1 sene boyunca oynadın. 31 Aralık'ta bu oyundan aldığın zevk 1 Ocak'ta aldığın zevkle aynı mıdır? Hayır. Çünkü 1 sene boyunca her gün saatlerce bir uyarıcının etkisine maruz kaldın. Beynin de bu uyarıcının etkisini azaltarak sana hissettirdi. Peki dopamin bağımlısı nasıl olunuyor? Şöyle. Üniversiteye yeni başladın. Gece ders çalışacaksın. Hayatında hiç kahve içmemişsin. Gece ders çalışabilmek için, uyanık kalmak için bir bardak kahve içiyorsun. Bir bardak kahve içmeye devam ediyorsun. İlk başlarda gece uyanık kalmaya başlayacaksın. Çünkü kafein. Ama zaman geçtikçe her gün kahve içmeye devam edersen geceleri uyuyabilmeye başlayacaksın. Beynimiz kafeinin bu etkisine alışacak. Eğer ki sonraki sınav zamanlarına kadar kahve içmeye devam edersen gece uyanık kalmak için 2 bardak kahve içmeye başlayacaksın. Sonra habire 2 bardak kahve içeceksin. Sonra 3, 4, 5. Kısır bir döngüye dönüşüyor. Yapmamız gereken şey bu kısır döngüyü kırıp dopamin reseptörlerimize reset atmak. Bunu nasıl yapacağız? Kendi yaptığım şeyleri anlatayım. En azından 2 hafta boyunca dopamin orucu yapıyoruz, detoksu değil. Bu arada 2 hafta bunu yapmak için çok uzun bir süre değil. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Ne olur deneyin. Dopamin orucuna sosyal medya, buna YouTube dahil bu arada, bilgisayar oyunları, alkol, müzik, pornografiden uzak duruyoruz. Asla bunları tüketmiyoruz. Ayrıca 2 haftalık bayağı bir can sıkıntısına hazırlanmanız gerekiyor. Günlerinizi önceden planlamanızı öneririm ki sıkıntınız azalsın. Bu 2 hafta içinde yürüyüşe çıkın, kitap okuyun, markete gidin, odanızı temizleyin, dışarıdan yemek söylemeyin, aman fast food falan yemeyin. Evde kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Spor yapın. Bu arada zamanlı planlayıp günde bir tane film izleyebilirsiniz veya 2 bölüm dizi izleyebilirsiniz. Aynı şekilde günde belli bir zaman belirleyip müzik dinleyebilirsiniz. Ama o ayırdığınız yarım saatte, 1 saatte sadece müzik dinleyeceksiniz. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Arkadaşlarınızla buluşup Monopoly, Risk, Tabu falan oynayabilirsiniz. Bu süreci kolaylaştırabilmek için bir arkadaşınızı da dopamin orucuna sokmayı deneyebilirsiniz. Hatta abone olup bu videoyu arkadaşınızla paylaşın ki o da hayatını daha iyi hale getirmek için adımlar atsın. Yeni bir yetenek edinebilirsiniz. Ve en önemlisi, bu dopamin orucunda hata yaparsanız kendinizi çok fazla suçlamayın. Şapkayı hissetmeyi bıraktığımı fark ettim şu an. Çıkartabilirim. Çünkü siz de insansınız. Siz de hata yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştığınız şey çok zor. Ama ödüllendirici, o ayrı bir konu. Şimdi 2 hafta geçti. Başardınız. Şimdi ne yapacağız? Eski hayatınıza geri dönmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi telefonunuzdaki bildirimleri sessize alıyorsunuz. Özellikle sosyal medya uygulamalarını. Ama bana arkadaşlarım bana acil bir şey olduğunda nasıl ulaşır? Acil bir şey olduğunda ararlar. Acil bir şey olduğunda birisi WhatsApp'tan sana yazmaz. Arar. WhatsApp'tan yazıyorsa da arasın, söyleyin. Bilgisayar oyunu oynuyorsanız günün belli bir saatinde oynuyorsunuz. Film izliyorsanız günün belli bir saatinde izliyorsunuz. Atam çok doğru söylemiş. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Spor yapmaya başlıyorsunuz. Spor yapamıyorsanız da günlük yürüyüşe çıkmaya başlıyorsunuz. Bunları yapa alışkanlıklarınızı değiştire hayatınızı düzene sokma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Dünyadaki büyük medya şirketleri bizi ürünlerine ve hizmetlerine bağımlı etmek için milyarlarca dolar harcıyor. Kendinizi buna karşı korumalısınız. 10 sene önce gerçek hayattan kaçmak için internete sığınıyorduk ama şimdi internetten kaçmak için gerçek hayata dönmenin zamanı geldi. Kendinize siz iyi bakmalısınız.
Çünkü siz kendinize iyi bakmazsanız kimse bakmaz.